Bir zamanlar kendi elleriyle inşa ettiği görkemli bir sarayda yaşayan bir kral vardı. Bu saray sayısız aynadan yapılmıştı ve her yansıma kralın ne kadar muhteşem olduğunu fısıldıyordu. Fakat kimse bilmiyordu ki bu aynalar aslında birer yanılsamaydı ve sarayın temelleri kumdan örülmüştü. Ben Mustafa Cay. Bugün o sarayın nasıl çöktüğünü, o kralın nasıl tahtından düştüğünü anlatacağım size. Narsisizmi anlamak istiyorsanız bir yalana inanmış insanı anlamalısınız. Ama bu sıradan bir yalan değil. Bu o kadar büyük, o kadar kapsamlı ki kişinin tüm hayatını saran, nefes alıp verdiği havayı bile kirleten bir yalan. Narsist kendini ilahlaştırmış ama içten içe kırılganlığının da farkında olan bir aktördür. Sahne ışıkları altında göz kamaştırır. Fakat perdenin arkasındaki sessizliğe de dayanamaz. Peki ya o ışıklar sönmeye başladığında, o alkış sesleri kesildiğinde, işte o zaman asıl tiyatro başlar. Bir narsist için yaşlanmak sadece aynaya bakmak değildir. Aynada yabancı birini görmektir. O yabancı yıllar boyu inşa ettiği mükemmel imajın dışına sürgün edilmiştir. Gözlerindeki canlılık azalmış, cildi çökmüştür. Ve bu o sarayın duvarlarında beliren ilk çatlaktır. Hayal edin, bir paraşütçüsünüz. Uzun yıllar boyunca gökyüzünden atladınız ve her seferinde paraşütünüz açıldı. Ama bir gün ipi çektiğinizde hiçbir şey olmuyor. Aşağıya düşüyorsunuz ve yere çarpacağınızı da biliyorsunuz. İşte narsistin orta yaş krizi tam olarak budur. İlk kez kontrol kaybının soğuk rüzgarını yüzünde hissettiği andır. Bu dönemde narsist zamanla giriştiği bu savaşta tüm silahlarını kullanır. Botoks yaptırmak, saç ektirmek, gardırobunu yenilemek, 60 yaşında bile 20 yaşındaymış gibi giyinmek, spor salonunda saatlerce vakit harcamak gibi. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Bir insanın saç ektirmesi, botoks yapması, spor yapması bunlar sağlıklı ve bütünüyle kendi kişisel ihtiyaçları için düşünüldüğünde gayet makul bir takım ihtiyaçlar. Ama bunu bir şeyleri tolere etmek için yaptığımızda burada bir tehlikeyle karşılaşabiliyoruz. İşte tüm bunlar kumsalda bir kale inşa etmeye benzer. Dalga geldiğinde yine her şey silinip gidecektir. Ama daha da tehlikeli olanı duygusal olarak da genç görünme girişimleri. Kendisinden 20-30 yaş küçük birine aşık olmak, onun için yeniden doğmak gibi bir şeydir bu. Ama bu ilişki bir aşk değil, bir organ naklidir aslında. Karşısındaki genç kişinin enerjisini, tazeliğini emerek kendi ölümlülüğünü unutmaya çalışır. Yaş ilerledikçe narsist ailedeki rolünü yeniden tanımlar. Artık sadece bir ebeveyn değil, bir hükümdar ve adeta dağ başındaki bir ermişe dönüşür. Sözleri kanundur, eleştirisi kesindir ve herkesten mutlak itaat bekler. Çocuklarıyla ilişkisi özellikle karmaşıktır. Bir yandan onları yetiştirdiği için gurur duyar, diğer yandan başarılarını hazmedemez. Oğlu bir üniversite kazandığında benim zamanımda imkanımız yoktu ama işte bugünlere böyle tek başıma gelebildim der. Kızı bir iş terfisi aldığında senin başarın tamamen benim sana öğrettiklerimden kaynaklı diyerek ışığı yine kendine çevirir. Bu ilişkide denge yoktur. Narsist ya tam sahiplenme ya da tam alaşağı etme modunda çalışır. Torunlarsa onun oyunun joker kartlarıdır. Eğer çocukları onunla sınırlı ilişki kurmuşsa torunları kullanarak o kalenin surlarını aşmaya çalışır. Anne babana sakın söyleme diyerek çocuğa gizlice tablet alır. Sana bir sır vereceğim ama aramızda kalsın diyerek küçük beyinlere ihanet tohumları eker. Amacı çocuğu sevmek değildir çoğunlukla. Onun üzerinden ebeveynlere misilleme yapmaktır. Çocuk savaş alanında kullanılan bir piyon olur. Sevginin nesnesi değil, intikamın aracıdır. Daha da acı olanı çocuğunun evliliği bittiğinde ortaya çıkar. Narsist bazen şaşırtıcı biçimde kendi evladı yerine onun eski eşine destek olur. Çünkü kendi çocuğu ona yıllarca hayır demiş ve sınır koymuştur. Ama eski eş belki de ilk kez narsistin gözünde mağdur konumundadır ve onu destekleyerek kendi çocuğuna son dersini verir. Bana karşı gelmenin bedeli işte budur der sessizce. Yaşlılık çoğu insanı yumuşatır, olgunlaştırır fakat narsist için durum bunun tam tersidir. Öfkesi eskisinden daha hızlı patlak verir. Sadece artık buna fiziksel güç eşlik etmez. Yerine çok daha sinsi bir silah gelir. Kurban kimliği.
Narsistlerin hafızası tuhaftır. Kendi yaptığı haksızlıkları siler ama kendisine yapıldığını düşündüğü her küçük detayı taştan bir plağa kaydeder. Örneğin 25 yıl önce bir aile yemeğinde biri ona bir şey söylemiştir ve o anlar hala tazedir. Hatta bazen bunu öyle abartır ki gerçek olmayan anılar bile üretir. Sen zaten beni hiç sevmedin der. Oysa gerçekte o hiç sevmemiştir. Güç azaldıkça narsist bazı yeni taktikler de geliştirir. Bunlardan en kurnaz olanı hastalığı bir araç olarak kullanmaktır. Bir gün baş ağrısından ölecek gibi hisseder. Doktorlar hiçbir şey bulamaz ama o ısrar eder. Siz beni anlamıyorsunuz der. Ertesi gün kendisinin de istediği bir davete gitmeye karar verdiğinde o ağrılar mucizevi bir şekilde kaybolur ve gider. Bu bir tiyatro sahnesidir çünkü. Hastalık tam olarak ihtiyaç duyduğu anda boy gösterir ve gereksiz olduğunda ortadan kaybolur. Bu durumu şöyle düşünün. Narsist elinde bir uzaktan kumandaya sahip. İlgi görmek istediğinde hastalık tuşuna basıyor. Tüm aile bir çözüm aramaya başlıyor. Özür diliyor, ilgileniyor, sevgi gösteriyor. Fakat ihtiyacı bittiğinde kumandayı kapatıyor ve iyileşiyor. Ama bu oyunda trajik olan gerçekten hasta olduğunda da artık kimsenin buna inanmaması. O yalancı çoban masalındaki çoban gibi o kadar çok yalan söylüyor ki doğruyu anlattığında artık kimse ona inanmıyor. Bir diğer silahı da mirastır. Eğer benim sözümü dinlemezsen seni mirasımdan men ederim tehdidi o yaşlı ve güçsüz bedeninde kalan son otorite kalesi. Para sevginin ikamesi haline gelir. Acaba beni seviyor mu sorusunun yanıtı vasiyetnamesinde ne kadar pay aldığınla ölçülür. Burada trajik olan narsistin parasına muhtaç olmayan çocuklarının bile bu tehditle esir alınmış olması. Çünkü mesele burada para değil aslında. Mesele ölümsüz bir umut. Belki de vasiyetinde beni düşünürse beni sevdiğini anlamış olurum umudu. Bu umut zehirli bir kanca gibi kalbe saplanır ve çocuk hayatının son demlerinde bile o sahte sevgiyi aramaya devam eder. Her narsistin hikayesinde kaçınılmaz bir son vardır. Narsistik çöküş. Bu o büyük yalanın artık taşınamaz hale geldiği, sahte benliğin tüm ağırlığıyla yere çakıldığı bir andır. Düşünün, bir balonla gökyüzüne çıkmışsınız. Yükseldiniz, yükseldiniz ama balon artık yıprandı. Sepeti delik deşik oldu ve artık sizi taşıyamıyor. İşte o anda yüzünüzde acımasız bir rüzgar hissedersiniz ve yere doğru hızla çakılırsınız. Elinizde hiçbir şey yoktur. Ne paraşüt ne de tutunacak bir dal. Sadece korku ve boşluk vardır. Narsisistik çöküş kişinin hiçliğiyle yüzleşme anıdır. Artık etkileyecek kimse kalmamıştır. Çocukları uzaklaşmış, belki eşi onu terk etmiş, arkadaşları gitmiştir. Eline bir ayna aldığında gördüğü yansıma artık bir kral ya da kraliçe değil, sadece yaşlanmış, yorgun ve yapayalnız bir insandır. İlginçtir ama bu anlar bazen narsisti gerçek bir tehlikeye de sürükleyebilir. Çünkü o kadar savunmasızdır ki gerçek istismarcılar ona kolayca yaklaşabilir. Dolandırıcılar, sahte dostlar, fırsatçılar bunlar etrafını sarar. Yıllar boyu başkalarını sömürmüştür ve şimdi de kendisi sömürülür. Bu tıpkı ilahi adaletin tecelli etmesi gibidir. Bu ektiğini biçmektir. Peki narsistin etrafında kalanlar ne yapar? Bir yandan onun yaşattığı tüm acılar hala tazedir. Sizi nasıl aşağıladığını, manipüle ettiğini, sevginizi nasıl sömürdüğünü hatırlarsınız. Fakat diğer taraftan o kırılmış, yaşlı ve çaresiz insana bakarken içinizde bir şeyler kırılır. Belki de ölmeden önce değişir. Gerçekten özür diler ve bana sarılır diye düşünürsünüz. Bu travmatik bir bağın son tezahürüdür. Çocuk yaşamı boyunca alamadığı sevgiyi son nefeste bile aramaya devam eder. Belki şimdi güçsüz olduğu için beni görür. Belki şimdi biraz olsun beni anlar umudu zehirli bir panzehir gibidir. İyileştirmez ama acıyı azaltır. Fakat gerçek şu ki narsistler nadiren değişir. Yaşla birlikte narsistik özellikler bir miktar hafifleyebilir ama bu değişim genellikle yüzeyseldir. Temel kişilik örüntüsü o çekirdek yarılmadıkça sadece birazcık törpülenir. Peki ne zaman gerçekten değişirler? Ancak ve ancak yalanın getireceği bir kazanç kalmadığında. Etrafta kandıracak kimse yoksa oynanacak oyun bitmiştir. İşte o zaman narsist belki gerçek benliğiyle yüzleşebilir.
Bu bir tür son dürüstlük anıdır ama çoğu zaman pek mümkün olmaz. Köprüler çoktan yıkılmış, sevdikleri çoktan uzaklaşmıştır. Yaşlanan bir narsisti anlamak, kuruyan bir göle bakmak gibidir. Sular çekildiğinde dibinde ne olduğunu görebilirsiniz. Paslı bisikletler, unutulmuş arabalar, batık gemiler. Yıllarca o göl görkemli görünüyordu belki. Berrak ve derindi ama gerçekte dibinde kırık dökük, keskin ve tehlikeli şeyler saklıydı. Narsistin yaşlılığındaki en büyük trajedi şudur: hayatı boyunca topladığı alkışların, kazandığı zaferlerin hiçbiri gerçek değildi. Tüm o onaylar, korku, bağımlılık ya da mecburiyetten geliyordu, sevgiden değil. Ve sonunda yapayalnız bir odada, sessiz bir sarayda o kaçınılmaz gerçekle yüzleşti. Hiçbir zaman sevilmediği gerçeğiyle. Çünkü hiçbir zaman gerçek benliğini göstermemişti. Zamanın aynasında kırılan maskeler sonunda gerçek yüzünü gösterir ve o yüz bazen hiç de beklediğiniz gibi olmayabilir. Ama en azından artık gerçektir.